Bu büyü insanı öldürmek için yapılmaz. Çünkü öldürmek merhamettir. Bu büyü insanı yaşatmak için yapılır. Ama yaşatırken her şeyini alır. Bedenini, uykusunu, iradesini. Ve en sonunda ölmek üzere olan bir beden bırakır. Bir annenin gözleri önünde ölen bir beden. Ben Ali, devlette çalışan bir öğretmenim. Son 6 ayda 27 kilo verdim. 46 kiloyum. Kemiklerim tişörtümün altından sayılıyor. Bacaklarım bazen bana ait değil. Kalbim geceleri tekliyor. Ama hala yaşıyorum. Çünkü bu büyü öldürmüyor. Geceleri uyuyamıyorum. Uyursam uyanamıyorum. Uyanırsam kalkamıyorum. Annem her gece kapıma geliyor. Nefes alıp almadığımı kontrol ediyor. Uyumuyorum ama gözlerimi kapalı tutuyorum. Çünkü göz göze gelirsek ağlayacak. Biliyorum. Bir anne çocuğunu böyle görmemeli. Ama görüyor. Ve hiçbir şey yapamıyor. Çünkü yapılması gereken her şeyi yaptı. Hastaneler, doktorlar, kan testleri, MR, her şey işte. Sonuç psikolojik, stres bozukluğu. Gençsin, düzelirsin dediler. Gencim ama ölüyorum. Bir doktor dosyayı kapattı. Annemle göz göze geldi. Bakışında şunu gördüm. Bu çocuk ölüyor. Eve dönerken annem ağlamadı. Tuttu kendini. Çünkü o da biliyordu. Normal bir hastalık değildi. Geçen yaz anneannemi kaybettik. Annem çok üzüldü. O yüzden köydeki evi toplamak için mecburen ben gittim. Evin içi yaz günü olmasına rağmen buz gibiydi. Anneannemin evini ilk defa bu kadar soğuk görmüştüm. Köşede eski bir sandık vardı. Kimsenin dokunmadığı. Neden bilmiyorum ama açmak istedim. Açtığımda bir koku vurdu. Toprak gibi. Ama mezar toprağı gibi. İçinden kurumuş, kıllı bir parça hayvan derisi, paslı bir iğne ve siyah bir kağıt çıktı. Üzerinde tek bir kelime vardı. Ali. Ne olduğunu anlamadım ama çok korkmuştum. Ne yapacağımı bilmiyordum. Sonra annemin bütün ısrarlarına rağmen gitmediğim o hoca aklıma geldi. Sandığı da alıp hocaya doğru yola çıktım. Hava kararmıştı. Hocanın evine geldim. İçeriden birileri çıktı. Sonra bir kadın bana "Gel, hoca seni bekliyor" dedi. Ama ben hocayı aramamıştım. Elimde sandıkla eve girdim. Evi loştu. Tek bir ampul vardı. Sandığı görür görmez geri çekildi. "Onu eşikten geçirme" dedi. Kur'an okumaya başladı. Sonra bir ayette durdu. Sesi titredi. Okurken dili dolandı. Aynı ayeti 3 kere başa sardı. Bir an bana değil, sandığın içine baktı. Gözleriyle birine bakar gibiydi. "Bakma" dedi fısıltıyla. Kime dediğini söylemedi. Ampul sallandı. Sandıktan tırnak sesi geldi. Hoca yere çöktü ve
Bu domuz büyüsü dedi. Bu çözülmez. Sustuktan sonra tekrar konuştu. Sesi artık bir dua gibi değildi. Uyarı gibiydi. Bu uzaktan yapılmamış dedi. Yakın biri yapmış. Bir an durdu. Kanından, canından, seni sevdiğini söyleyen biri. Ampul patladı. Karanlıkta sadece nefesini duydum. Git buradan diye bağırdı. Bunu ben çözemem. Bunu kimse çözemez dedi. Korkarak çıktım. Ne yapacağımı bilmiyordum. Eve geldim. Anneme ne sandıktan ne domuz büyüsünden bahsedebildim. Daha fazla üzülmesini istememiştim. Sonra sabah o hocaya bir daha gittim. Kapı açıktı. Ev boştu. Ampul yerinde yoktu. Komşular taşındı dedi. Ama ben biliyorum bazı şeyler taşınmaz. Kaçar. Eve dönerken annemle teyzemin yıllar önceki kavgası geldi aklıma. O kavgadan sonra annemle bir daha konuşmamışlardı. Teyzemin hiç çocuğu olmamıştı. Yıllarca doktora gitmişti, dualar etmişti. Annemse sessizce hamile kalmıştı. Evde kimse bunu yüksek sesle söylemedi. Ama bazı sevinçler başkasının yarası olur. Teyzem gençken kocaya kaçmıştı. Ailesinden silinmişti. Annem sessiz kalmıştı. Yıllar sonra ben doğdum. Evde ilk kez sevinç oldu. Anneannem ölmeden önce sandığı teyzeme vermek istedi. Al dedi. Teyzem sandığa baktı. Benim bu evde hiçbir şeyim yok dedi. Ve gitti. Yıllar sonra anneannemin cenazesinde annemle konuşurken ağzından kaçırdı. Ben istemedim böyle olmasını. Cümleyi tamamlamadı. Ama bana baktı zaten. Tamamlamasına da gerek yoktu. Ne demek istediğini şimdi daha iyi anlıyorum. Bu büyü öfkeyle yapıldı. Kıskançlıkla yapıldı. Ama bu büyü bana yapılmadı. Şunun için yapıldı. Benim yaşadığımı sen de yaşa. Bir anne çocuğu üzerinden yanar. Bunu en iyi bilen kişi anne olmayı hayal etmişti. Şimdi geceleri odamda biri var. Yaklaşmıyor, dokunmuyor. Sadece izliyor. Annem kapının önünde bekliyor. Ben bunu biliyorum. Hala yaşıyorum. 42 kiloya düştüm. Kalbim geceleri duracak gibi oluyor. Ama ölmüyorum. Çünkü bu büyü öldürmez. Yaşatır. Annemin her gün biraz daha ölmesi için ben sadece taşıyıcıyım. Bazen aynaya bakıyorum. Bana benzeyen bir şey var orada. Ama ben değil. Annem hala kapının önünde bekliyor. Çünkü bazı büyüler tutana değil, seyredene yapılır. Sandığa ne mi oldu? Ben o sandığı yaktım. Ama içindekiler hala yaşıyor. O yaşadıkça ben ölüyorum.